mercimek istesek hakaret görüyoruz. Yani normalde bir lokmalık bir şey istese o kimse, yani karnım aç dese hakaret yiyor. Hoş, şimdi bugünün dilencilerinin hangisine ihtiyacı var, hangisine ihtiyacı yok? Bunu da bilmek mümkün değil. Dilenci diyorsunuz, adamın yüzünden 100.000 lira para çıkıyor. Dilenci diyenin 4 katlı, 5 katlı evi çıkıyor. Normalde işte Eskişehir'de oturuyorsa Bursa'da dileniyor. İşe gelir gibi sabahleyin otobüse biniyor, geliyor Bursa'da dileniyor. Akşam olunca işten çıkmış gibi tekrar otobüse biniyor, gidiyor Eskişehir'de. Eskişehir'de 4-5 katlı binası var, dükkanı var kirada, şu su var, bu su var. Tabii eşi bile bilmiyor dilendiğini. Eşi, çocukları bile bilmiyor. O işim var deyip çıkıyor her sabah. Arabası da var. Biz şimdi isteyene verelim de nasıl verelim? Verecek olduğumuz bazen bizden zengin. Bana soruyorlar, diyorum ki ben vermiyorum diyorum. Yani o sünneti işleyemiyorum ben diyorum. Benim verecek olduğum yerler var diyorum. Ne uğraşayım başkasınınla diyorum. Öyle deyince duruyorlar. İnsanlar genel olarak isteyene hor hakir bakar. Cenab-ı Hak da istemeyin diyor zaten. Çok naçar kalırsanız temiz yüzlerden isteyin diyor. İstemek yok İslam'da. İstiyorsa da temiz yüzlerden isteyecek çok naçar kalırsa. Ama öbür türlü normalde o kimse önüne gelenden istiyorsa bir şeyler veya andırıyorsa dileniyor o. Sufilikte de dilenmek yoktur. Sufi dilenmez. Bunu anlatıyorum derslerde ya, hani Ulu Cami'de yatsıyı kıldım, dışarı çıktım. Böyle birisi geldi. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bana dedi biraz yardım eder misin? Sana dua edeyim dedi. Ondan sonra dedim hayırdır? Böyle şey yapınca dedi ki üstadım beni seyahate çıkardı dedi. Dedim sen dedi Allah için seyahatteyim yani dedi. Bizim dedim üstadımızın üstadının üstadının üstadını da üstad seyahate çıkarmış. Demiş ki dedim verirlerse yiyeceksin, vermezlerse istemeyeceksin. Yatırırlarsa yatacaksın, yatırmazlarsa yatmayacaksın demiş. Kimseden bir şey istemeyeceksin demiş dedim. Bu böyle durdu şimdi. Hani bana maval okuma gibisinden. Baktım böyle bilgiçlik taslıyor. Bak bunun adabı ne biliyor musun dedim. Ne dedi? Nerede senin üstadın dedim. Samsun'da dedi. Ben şimdi Samsun'a döndürdüm onu. Omuzlarından tuttum, arkasına geçtim. Şimdi aç ellerini dedim. Seni seyahate çıkarını vesile ederekten iste dedim. Nasıl dedi? Seni seyahate çıkarmış ya üstadın dedim. Evet. Sen dedim şimdi Samsun'a doğru döneceksin. Diyeceksin ki dedim. Ya Rabbi üstadımı vesile ettim. Beni seyahate çıkaran o. Açsan diyeceksin ki dedim. Beni doyur. Böyle bir şey mi olur ya, deli deli konuşuyorsun dedi. Ben deliyim zaten dedi. Bunu böyle yap. Gerçekten ihtiyacın var ise merak etme dedim. Senin ihtiyacın görülür. Ama dedim senin ne üstadına inancın var ne Allah'a dedim. Sen başkasının elindekine güveniyorsun dedim. Başkasının elindekine güvenen insanın imanı kemale ermemiştir. Altını çizeyim. Başkasının elinin altındakine güvenen bir kimsenin imanı kemale ermemiştir. O dilencidir. Sufi ise dilenmez. Sufi dilenmez. Öyle olunca
Hani burada nefis mercimek istiyor, hakaret görüyor. Ama normalde mercimek görüp de hakaret görmesi nefse ait. Sen nefsine uyarsan hakaret görürsün. Nefsine uyarsan sen zelil olursun. Sen nefsine uyarsan sen Allah'ın önünde, peygamberin önünde, üstadının, maneviyatın önünde ve insanların önünde zelil olursun. Nefsine uyma, heva hevesine uyma. Heva hevesini ilah edinme. Sen azizken zelil olursun. Zelil olursun. Sonra dersin ki Allah beni zelil etti. Allah seni neden zelil etsin? Zelilliği sen istedin. Edebe mugayir sen davrandın. Edebin dışına sen çıktın. Sen haddi aştın. Sen çizgiyi aştın. Zelilliği sen istedin. O yüzden hani derviş bu noktada kendince hiçbir şeyin istemez ve onu da andırmaz hiç. İsterse nefsine uymuş olur ve kendisini zelil eder. Allah muhafaza eylesin. Ayrıyetten hor hakir görmemek lazım. Bu da zahiren. Bir fukarayı hor hakir görmemek lazım. Hani ayet-i kerime var ya, yetime ezme. Ayet-i kerimedir bu. Yetimi ezme. Hatta ayet-i kerimenin devamı vardır. Yetimi ezme, dilenciyi de azarlama. Yani isteyeni, dileneni de azarlama. Bu ayettir. Bu işin şer'i tarafıdır. Sen isteyeni normalde ne yaparsın? Azarlayamazsın. Yetimi ezemezsin. Yetime yardım edeceksin daha. Dilenci azarlama, vermiyorsan verme. Kimisi kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Allah muhafaza eylesin. Ondan isteyen bir şey olursa o kimse kendince iç aleminde Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği nimetler için hamd edecek. Birisi bir şeye ihtiyaç görüyor. O sende var, öyle değil mi? O sende varsa sen Allah'a çok hamd et, Allah'ı çok zikret. De ki ya Rabbi sen beni bu nimetin içerisine koymuşsun. Bu nimetle beni nimetlendirmişsin. Bu lütufla bana ikram etmişsin. Sana hamd ediyorum. O sufi bunu gördüğü zaman, hani bunu gördüğü zaman Allah'a olan zikrini, hamdini arttıracak. Ve diyecek ki Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun. Cenab-ı Hak bana lütfetmiş, ikram etmiş, ihsan etmiş. Sana vermiş. Herhangi bir şey sende onun ihtiyaç olarak görmüyorsun. Ama bir başkası işte ihtiyaç olarak görüyor. O örnekliyorum. O ekmeğe muhtaç, sende ekmek var. Hamd et. Sen neden bende pasta yok diye sızlanma. Bir başkası pasta istiyor senden. Sende tatlısı var. Allah'a hamd et. De ki ya Rabbi sen bana nimetin içerisinde yüzdürüyorsun. Çünkü hani yetimi gördün, yetimi görünce ya Rabbi beni anasız babasız bırakmamışsın. Ben yetim kalmamışım. Sana hamd ediyorum de. O yetim çünkü bir şeye ulaşamıyor. Bir şeye yetişemiyor. Ya annesi yok ya babası yok. Kimisi anneli babalı yetimdir. Kimisinin zahiren anası babası vardır ama yetimdir. Nasıl analı babalı yetimdir? Yani o çocuk onların değil sanki. Ne ilgilenirler, ne uğraşırlar, ne onunla herhangi bir diyalog kurarlar, ne onun eksiğini gediğine bakarlar. Yani doğurmuş atmış. Bitti. Analı babalı yetimdir kimisi. Gerçekten içler acısı bir şeydir. Bazen insanlar analı babalı yetim olur. Annesi babası olmasına rağmen anne baba ayrılır, nefislerine uyarlar, bir boşanırlar. Çocuk bir ona gider, bir ona gider, dağılmış aile olur. Çocuk ne annesini anne gibi bilir, ne babasını baba gibi bilir. Hiç nefsine uyarlar, kimisi 3 kuruştan, kimisi 5 kuruştan. Nefislerine uyup, evet evliliklerini bozarlar. Bozarlar. Nefse uyar insan. Yapmayacak olduğu hatayı yapar. İşlemeyecek olduğu işi işler. Nefsine uyar. Ayrılırlar. Ayrılınca nimeti görürler o zaman. Eyvah biz ne yaptık derler.
Ha, bazen dervişlerde de var, ufak tefek mevzulardan ayrılmaya gidiyorlar. Allah'ım diyorum ya, şunlara akıl fikir ver. Ayet-i kerime yetimi ezme der ama analı babalı yetimler var. Analı babalı. Anne babası ilgilenmiyor hiçbir şeyle. Analı babalı yetim. O kimse etrafına baktığında etrafında olmayan bir şey kendisinde var ise Allah'ı çokça zikredecek, hamd edecek. O gözünü Sabancı'ya dikmeyecek. Ha, Sabancı'da var, bende neden yok? Otur oturduğun yere ya. Haddini bil. Allah muhafaza eylesin. O zenginliğin bir de hesabını vermek var. O paranın bir de hesabını vermek var. Oturduğun evin hesabını vermek var. Bindiğin arabanın hesabını vermek var. Onun hesabı var. Yok zannetmeyin.